kırılmış ve açılmıyor. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Cam bu şekilde çapraz hale getirilerek çıkarılabiliyor yani. Şuradan şu vidayı sökmemiz lazım. Burada ne var? Camı yukarı alacağız. Şimdi bakalım dışarıdan açılmayan kapımız artık açılıyor mu? Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu kapı kolu kırılmış. Şu yukarıdan göreceğiniz gibi. Bugün bu videoda dış kapı kolu nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bu araba 2006 model bir Kia Cerato. Tabi zamana bağlı olarak buradaki bu kol kırılmış ve açılmıyor. Ve gördüğünüz gibi böyle komple geliyor. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Yenisi de burada. Yenisi de burada. Bunu da AliExpress'ten almıştık. Değiştireceğiz. Hemen hemen bütün araçlarda bu benzer şekilde değişiyor. Ufak tefek farklılıklar var. Hadi başlayalım. Nasıl başlayacağız? Öncelikle vida olan şu agrafı trimi sökeceğiz. Vida olan yerleri çıkaracağız. Bir vida burada var. Bakıyoruz. Bir vida burada var. Daha sonra da bunun diğer başka bağlantıları var. Kolçak dahil. Evet, başlayalım kolçakta. Bunu çekerek çıkarıyoruz. Kimi arabalarda kolçak bulunmaz. Trim sökme aparatı olursa daha kolay çıkarırsınız. Ama ben böyle de çıkardım. Bu vidayı sökeceğim ama önce şu kapakları sökeceğim. Kapakları ince uçlu bir kaldıraçla sökebilirsiniz. Kırmamaya dikkat edin. Burada da yıldız uçlu var. Arabadan arabaya değişebilir. Vidaları söküyoruz. Şurada kapı kolunun içinde de var bir vida. Her kapı kolunun içinde sabitleme vidası bir veya iki tane mutlaka vardır. Daha sonra trim sökme aparatınız varsa onunla çektirebilirsiniz kendinize doğru. Evet. Trim sökme aparatıyla alttan başlayarak da olabilir. Evet, bir boşluk bulup şu şekilde soktuğunuz takdirde böyle. Bu arabada ekstra bir de bu var. Bunu sökeceğiz. Bunda da agraflar var çünkü. Böyle geldi gördüğünüz gibi. Sonra bunu şu şekilde yukarı kaldırdığımızda burada soketlere ulaşabiliyoruz. Soketler de burada. Cam açma düğmesinin soketi bulunuyor. Söktüğümüzde trim bu şekilde meydana çıkıyor. Bundan sonra nereye ulaşacağız? Şunu açarak şu içerideki kısma ulaşacağız. Bunu açmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi Sikaflex benzeri ısıyla, özellikle ısındığı zaman gevşeyen bir macun var. O macunu tekrar kullanacağımız için şöyle ufak açıyoruz. Bu kilidi de burada. Evet, sırada lokmayla şu içerideki şu vidayı sökmemiz gerekiyor. Bu kolu tutuyor dışarıdan. Bakalım daha fazla sökmeden yapabilecek miyiz? Bu arada kırılan parçaları da bulduk. Onları da yapıştıracağım. Ve ihtiyaç olursa bir daha kullanılabilecek böylece. Şimdi bu kolu şuradan çıkaracağız. Yapısı böyle. Kol geldi. İçeriden görülebiliyor. Bunun da bir sabitleme vidası var. Bakalım buna ulaşabilecek miyim buradan? Evet, camı sökeceğiz. Camı sökmek için de onu biraz aşağı indireceğiz ve camı alacağız. Camı sökmeden çünkü şuraya ulaşamıyorum. Evet, camı tekrar indireceğim. Şimdi camı sökmek için şurada bir vida var. Şurada da bir vida var.
Bakın deliğini de delmişler. Karşılıklarını sökeceğim. Yukarıdan camı alacağım. Diğeri de şurada. Şimdi camı şu şekilde yukarı çekip yerinden çıkaracağım. Evet. Şurada bir vida. Burada bir vida. Şunu çıkardık. Bu ne? Cam kızağı. Bunu çıkardık. Şimdi de camı çıkaracağız. Cam bu şekilde çapraz hale getirilerek çıkarılabiliyor ancak. Başka türlü çıkmıyor. Burada keçelerin içi de görülebiliyor. Cam fitillerinin içi de. Onları da temizleyeceğiz. Hazır elimizdeymişken. Şimdi ulaşılabiliyor. Burası daha kolaylaştı. Ulaşmak daha kolay olacak buna. Yukarıdan da bakıyorum. Nasıl var, onu sökeceğim. Görüldüğü gibi içeri baktım ama ulaşmak için kilidin sökülmesi lazım. Evet, ulaşamadığım için kilidi de sökeceğim. Kilidin vidaları burada. Yeri de buradaydı. 3 tane vida var burada. Şurada. Kilidi ittireceğim ama ittirmeden önce şunları kurtarmam lazım. Onun için de burada gördüğünüz gibi lazım. İkisini de söktüm. Şu soketi kurtaracağım. Kurtarma şeyi var. Şu, ona bastım. Soketi çıkardım. Şimdi bunu bu şekilde kaydırarak kilidi kurtaracağım. Bunu bastırıp böyle şekilde görüldüğü gibi komple geliyor. Burada görüldüğü gibi. Şimdi kilidin bakımını da yaparız. Hazır sökmüşken. İçine baktığımızda şuradan şu vidayı sökmemiz lazım. Uzatma koluyla. Şu şekilde. Evet, o vida da şöyle uzun bir vida. Evet, şimdi bu kolları yerine takacağız. Şu çentiğin girdiği bir yer var. Bu plastikte şöyle kaydırıp arka taraftan girdiğinden emin olacağız. Emin olalım. Bakın girmiş. Ucu burada. Ve ikisini beraber takacağız ki bunlar birbiriyle uyumlu şekilde otursun. Yoksa biri dışarıda kalıyor vidayı takınca. Bunun da şöyle şurada bir gördüğünüz gibi tırnağı var. Önce tırnağı takıyoruz. Sonra bu ikisini beraber oturtacağız. Görüldüğü üzere buradaki işimiz bitti. Bunu yerine koyduk. Şimdi vidaları takacağız. Burada bir vida var. Bir vida da şu aradan görünüyor. Şuraya monte ediliyor. Buraya monte ediliyor. O iki vidayı takacağım şimdi. Şu uzun vidayı da buraya takacağım vida. Şunu alıyorum. Buradaki vidayı taktık. Şuradaki karşılık gelen vidayı da taktık. Kilidi yerine oturttuk. Şuralara denk getirerek şimdi bu kilit vidalarını takacağız. Bu önemli, hangisini nereye taktınız. Evet, camı aynı çıkardığımız gibi çapraz şu kısmı aşağı gelecek şekilde, şuralara gelecek şekilde indirdik. Sonra bu içinde çevirdik. Şimdi bu gördüğünüz kanalı yerine takacağım. Kanalı nasıl takıyorum? Şu boşluktan. Burada bunu takmak için şurada bir delik var. Burada vida deliğini görebiliyorsunuz. Ve burası da böyle oturuyor. Böyle durduğu zaman önce üst vidasını takıyorum. Önce somununu takıyorum bunun. Burada sıkmıyorum çünkü altta civata takmam lazım. Boyalı olanı buraya takıyorum. Alttaki vidayı sıkacağım. Ve tatlı sert sıksanız yeter. Sonra da bunu şu şekilde yapacağım. Bakıyorum girmiş mi cam yuvasına diye. Girmiş, öyle görünüyor. Ondan sonra yavaş yavaş cama kaydıracağız.
Değil mi? Burada bunun yuvası var. Burası oturdu. Evet. İki vidayı da yerine monte edip cama sabitliyoruz. Evet, burası tamam. Burası da şurada gördüğünüz gibi tamam. Sırada ne var? Camı yukarı alacağız. Şimdi camı bu şekilde kontrollü almamız lazım yukarı doğru. Çünkü şurada gördüğünüz kanal tam yerine oturmamış olabilir. Bakalım kanala giriyor mu? Evet. Yukarı çıkarken bir sıkıntı yok. Aşağı inerken de bir sıkıntı yok. Bu lastiklerin toplanması kaldı. Evet. Bunu da söktüğümüz yolun tersine yerine taktık. Agrafları yerine oturmadan önce son bir kontrol ediyoruz. Yapmamız gereken bir şey var mı diye. Agrafları böyle yerine oturtacağız. Sonra vidaları takacağız. Evet. Bir tek şurası kaldı. O da bu parça. Onu da getirip şu şekilde bastırdığımızda yerine oturuyor. Şimdi bakalım dışarıdan açılmayan kapımız artık açılıyor mu? Evet. Görüldüğü üzere açılıyor. Böylece bir montaj ve kendin yap videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.